Herkese selamlar. Bir başka Sandefjord oyuncusu analiziyle karşınızdayım. Analiz dediğim için yanlış anlaşılmak istemem. O yüzden ilk defa izleyenler için hemen hızlıca bir açıklama yapayım. Kesinlikle bu işin eğitimini almış veya profesyonel birisi değilim. Sadece futbol izlemeyi seviyorum. İzlediğim maçlardan aklımda kalanları düşündüklerimi de sizlere aktarmaya çalışıyorum amatör bir gözle. Hemen hatırlatmalarımızı yapayım, sonrasında oyuncuya geçelim. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilir, oyuncuyu veya videoyu beğenirseniz de bir beğeni bırakabilirsiniz. Oyuncumuz Jakob Dunsby, Sandefjord takımında oynuyor. 1.74 boyunda Norveçli. Geçtiğimiz ay 26 yaşına girdi ve genelde kanatlarda konumlanıyor. Sandefjord'un altyapısından yetişmiş bir oyuncu. Kısa bir dönem Finlandiya'da kiralık macerası dışında hiç Norveç'ten dışarı çıkmış bir oyuncu değil. 2023 Şubat ayında da bedelsiz olarak tekrardan Sandefjord'a geldi. Güncel piyasa değeri ise 900 bin euro. Yine bir önceki videoda başka bir Sandefjord oyuncusu olan stoperleri Smailovic hakkında video hazırlamıştım. Şu anda kartlara ekliyorum. O videoya da buradan ulaşabilirsiniz. Smailovic'in videosundan Sandefjord'un geçen sezonki başarısı hakkında ve Göztepe'yi niye çok benzettiğime dair fikirlerime ulaşabilirsiniz. O videoyu da izleyenler için tekrara düşmemek adına bu videoda paylaşmayacağım. Sadece şunu söyleyeyim, Dunsby Sandefjord'a geri geldiğinde piyasa değeri 100 bin euroydu. Şimdi az önce belirttiğim gibi 900 bin euro. Oyuncuya geri dönecek olursak Jakob Dunsby Sandefjord formasıyla Norveç en üst seviye liginde geçtiğimiz sezon 27 maçta 1994 dakika süre aldı. 5 gol, 6 asistlik skor katkısı üretti, 3 de sarı kart gördü. Sandefjord'un geçtiğimiz sezon 55 gol attığı düşünülürse %20'sine doğrudan katkı vermiş. Bu arada sezonu ikinci kaptan olarak başladı. Ottoson oyundan çıktıktan sonra kaptanlık pazubandını takıyordu normalde. Ancak sezon sonuna doğru Ottoson sahada olmasına rağmen kaptanlık pazubandı onun kolunda maça çıktılar. Tabii içeride tam olarak nasıl bir durum olduğu, neden bu şekilde bir karar verildi bilemiyorum. Sandefjord'un bütün hücum yükünü şu an ekranda görmüş olduğunuz Sigurdarsson, Patulidis ve Dunsby çekiyor. Bu video yayınlandıktan bir iki gün sonra muhtemelen Patulidis videosu da yayında olacak. Sigurdarsson'da geçtiğimiz videoda söylemiştim biliyorsunuz, 2.70 milyon euro bonservis bedeliyle kulüp rekoru kırarak Go Ahead'e transfer oldu. Video boyunca gördüğünüz 27 numaralı oyuncu Dunsby, 23 numaralı oyuncu Sigurdarsson, 7 numaralı oyuncu Patulidis ve 2 numaralı oyuncu da geçtiğimiz videoda paylaştığım Smailovic. Sandefjord maç içerisinde kanat oyuncularının yerlerini öyle çok sık değiştiren bir takım değil. Ancak dakika 60-70 sonrası Patulidis veya Dunsby oyundan çıkacaksa o zaman sağ ve sol kanatın değişmesi gibi bir durum söz konusu olabiliyor. Kanatlarda iki ters ayaklı oyuncu oynatmayı tercih ediyorlar. Kanatlarda yer alan Patulidis ve Dunsby de daha çok çizgiye inmek yerine içe kat etmeyi tercih ediyorlar. Tabi görevleri ne kadar benzer gözükse de aslında saha içindeki rolleri biraz farklı. Patulidis'e zaten video hazırladığım için bu videoda ona değinmeyeceğim. Sadece Dunsby hakkında bilgi paylaşmaya çalışacağım. Patulidis hakkında sadece şunu söylemek isterim. Şu ana kadar hazırladığım videolar içerisinde benim en beğendiğim oyuncu. Tabii ki en yeteneklisi, en takıma verimlisi, en iyi oyuncu o demiyorum ama benim en çok izlerken keyif aldığım, en çok sempati duyduğum oyuncu diyebiliriz. Zaten Sandefjord maçlarını takip etmemin sebebi büyük oranda Patulidis. Dunsby'ye dönecek olursak saha içinde daha çok ikinci bir forvet gibi, kanat forvet gibi konumlanıyor. Tabii gerektiğinde geriye gelip pas alıp oyun kurmaya da çalışıyor ama bu rol daha çok Patulidis'te. Sigurdarsson ve stoperlerini saymazsak aslında kısa boylu oyunculardan kurulu bir takım. Bunun dezavantajı olduğu kadar saha içerisinde çok hareketli bir takım elde etme gibi avantajları da var. Bu da işte oynadıkları futbolu gayet izlemesi keyifli bir hale getiriyor. Fark etmişsinizdir, Dunsby de bu hareketli, tempolu oyunun büyük bir parçası. Her ne kadar Göztepe taraftarı olsam da benim izlemeyi tercih ettiğim futbol daha çok pas oyunu. Sandefjord'da ne kadar baskı yerse yesin pas ile oyun kurmaya çalışıyor ve kanat oyuncularını çok iyi kullanıyor. Biliyorum genel bilgiler kısmını biraz fazla uzattım. Hadi o zaman daha fazla uzatmadan oyuncunun skor katkılarına ve olumlu yönlerine geçelim. Ekrandaki ilk golden de anlayacağınız üzere mükemmel olmasa da ilk kontrol, top sürme, top hakimiyeti gibi konularda gayet iyi seviyede. Kuvvetli ayağı olmasından dolayı genelde sağına çekmeyi tercih ediyor. Temastan kaçan bir oyuncu olmadığı için rakip savunmanın üzerine top sürmeyi de seviyor. Bir önceki kaçan fırsatlar bölümünde zaten fark etmişsinizdir. Bazen çok basit goller kaçırabiliyor. Ancak bir sonraki golde de fark edeceğiniz gibi fena olmayan bir bitiriciliği var ve fazlaca da pozisyona giriyor. Zaten Patulidis'le ayrıldıkları noktalardan birisi de bu. Patulidis topu aldığında Dunsby genelde arka direğe ya da defans arkasına koşu yapmayı seviyor. Şimdiki golde de bunun bir örneğini izleyeceğiz. Yine kanalımda videosu bulunan Smailovic'in defans arkasına attığı bir top, Dunsby'nin güzel topsuz koşusu ve güzel bir bitiriş. Bu arada rakip son şampiyon Viking ve maç deplasmanda. Şimdi yine iki tane arka direğe yaptığı güzel koşuyla gelen golü izleyeceğiz. İkincisinde o güzel ortaya açan oyuncu yine Patulidis. Benim gözümde oyuncunun en güçlü yönü enerjisi ve hırsı. Zaten bu hırsı saha içi aksiyonlarından ve yüz ifadelerinden fazlasıyla belli oluyor.
oluyor. Saha içerisinde fazlasıyla çalışkan, deneyen, isteyen, zorlayan bir oyuncu olduğu için takıma katkısı büyük. Benim de zaten böyle takımı için canını dişine takan savaşçı ruhlu oyunculara bir zaafım var. Ve bu hırsını doğru yönde kullanan bir oyuncu. Öyle çok faul yapan, çok kart gören bir oyuncu değil. Zaten sadece 3 sarı kartla tamamladı sezonu. Tabii toplu oynamayı seven bir oyuncu olduğu için kendisine sıkça faul yapılıyor. Şimdi de asistlerini izliyor olacağız. İlk izleyeceğimiz bu mükemmel golü atan yine Patulidis. Oyuncunun bir başka iyi özelliği ise fiziksel olarak çok kuvvetli olmasa da kolay kolay yıkılan bir oyuncu değil. İyi bir dengeye sahip, aynı zamanda fazlasıyla hızlı ve çevik bir oyuncu. Birkaç maç dışında kondisyon yönünden bir eksisine rastlamadım. Genel olarak performansını maçın tamamına yayabilen bir oyuncu. Bu sayede maç sonlarında bile etkili olabiliyor. Şimdi de sırasıyla çizgiye kadar inip topu bir anda geri çekmesiyle ceza sahası içindeki takım arkadaşını buluşturduğu asistleri izliyoruz. Topu bu şekilde geriye çekip rakip eksiltme konusunu Patulidis biraz daha göze hoş gelen şekilde yapıyor diyebilirim. İkisinin de geçtiğimiz sezon bu kadar etkili olmalarının sebeplerinden biri de ikisinin de tahmin edilmesi çok zor oyuncular olması. Savunma oyuncularını afallatabiliyorlar. Orta açma konusunda ise yine hiç fena değil. Tabi forvetlerinde kafa topları için çok etkili Sigurdarsson olmasının da etkisi var bunda. Dunsby'ye dair bir başka önemli özellik ise hiç sakatlık verisinin olmaması. Yani Transfermarkt bilgilerine göre daha önce hiç sakatlık sebebiyle kaçırdığı maç yok. 26 yaşında olduğunda hatırlatmak isterim. Biliyorsunuz sadece 2000 yılı sonrası doğan oyunculara video hazırlıyorum. 3 ayla listeme girebilen bir oyuncu. Ek olarak oyunun savunma yönünde de mevkisine göre etkili bir oyuncu diyebilirim. Akan oyunda da boyunun çok uzun olmamasına rağmen duran toplarda da savunmasına fazlasıyla yardımcı oluyor. Pres katkısı gayet iyi seviyede. Yine mevkisine göre top kapma özelliğinin de iyi olduğunu düşünüyorum. Şimdi de yine bu pres katkısıyla kazandığı bir top sonrası Sigurdarsson'a yaptığı asisti izliyor olacağız. Geçtiğimiz sezon hücum üçlüsü olarak güzel bir uyum yakalamışlardı. Tabi Sigurdarsson'un satılmış olması sonrası bunun olumsuz etki yaratabileceğini düşünüyorum. Biliyorsunuz Norveç Ligi başladı ve ilk iki maçta gol dahi atamadan kaybettiler. Maçları izleme şansım olmadı ama bu etki yaratmış olabilir. Dunsby ise iki maça da ilk 11 olarak başladı. Zayıf ayak becerisi yönündense ortalama diyebilirim. Çok iyi bir sol ayağı yok ama gerektiğinde kullanabiliyor. Ligimizde olsaydı özellikle patlayıcılığıyla ben fark yaratabileceğini düşünüyorum. Özellikle güncel piyasa değerinin 900 bin euro olduğu düşünülünce güzel bir fiyat performans transferi olabilirdi. Ayrıca bana göre mücadele yönünden ligimizde hiç zorluk çekeceğini düşünmüyorum. Daha önce de bu tarz profillere sahip oyuncuların ligimizde etkili olduğuna şahit olduk. Orta sıra ya da ilk 10 sırayı hedefleyen Anadolu takımları için güzel bir transfer olabilir. Norveç liginde savunma oyuncuları bayağı fizikli, kalıplı ve uzun boylu oluyor. Tabi artık çoğu ligde böyle. Ama buna rağmen kafa topuyla yaptığı bir asisti izliyor olacağız şimdi de. Evet, takımında daha çok sol kanatta görev alıyor. Ama ihtiyaç olması durumunda sağ kanatta ya da forvet arkasında da görev alabileceğini düşünüyorum. Tabi benim gözümde en verimli olduğu mevki sol kanat. Göztepe kanatlı formasyonda oynamadığı için pek Göztepe'ye uygun bir oyuncu değil. Zaten bizim transfer politikamız biraz daha fizikli oyuncular üzerine. Ama dediğim gibi kanatlı formasyonda oynayan herhangi bir Anadolu takımı için güzel bir kanat oyuncusu olabilir. Skor katkılarında son izleyeceğimiz şimdiki pozisyon ise Patulidis'in koluna çarpması sebebiyle sayılmayan bir gol. İki oyuncuyu da sevdiğim için sayılmamasına üzülmüştüm. Hadi olumsuz yönlerine geçelim. Bir önceki bana göre olumlu özelliklerini bahsettiğim kısımda fark etmişsinizdir. Neredeyse her şeyi yapabiliyor. Ama işte benim gözümde ilk olumsuz yönü bu. Çünkü hiçbirini neredeyse mükemmel yapamıyor. Örneğin fena olmayan bir bitiriciliği olduğundan bahsetmiştim ama işte mükemmel değil. Çok basit pozisyonlar kaçırdığı olabiliyor. Hücumda ya da savunmada hava toplarına çıkmada da bir sorun yaşamadığını söylemiştim. Ama zıplama konusunda yine kendisini geliştirmesi gerekiyor. Ceza sahası dışından şut konusunda ise başarılı bir oyuncu değil. Şutları biraz yumuşak kalabiliyor. Aynı şekilde pas yeteneğiyle de ön plana çıkan bir oyuncu değil. Öyle çok tehlikeli paslar ya da kilit paslar atamıyor. Bunu da bir başka eksi olarak görüyorum. Muhtemelen kendisi de bunun farkında olduğu için bazen pasın daha doğru tercih olduğu zamanlarda bile o dribling yapmayı seçebiliyor. Bu da hatalı karar almasına neden oluyor. Yine defans arkası koşularında da offside'a yakalanmamak için biraz daha çabalaması gerekiyor. Tabii 26 yaşının gelişime çok kapalı bir yaş olduğunu düşünmüyorum. Çok hırslı bir oyuncu olduğu düşünülünce kendisini geliştirebilir. Hırs dozunda olması durumunda gayet güzel bir özellik. Ancak rakip oyunculara müdahale veya hakem itirazı gibi olumsuz yönleri de var. Dunsby'de bunların olmaması güzel. Ancak bu hırs Dunsby'nin oyununa şöyle olumsuz yansıyor. Rakip takıma değil de kendi takım arkadaşlarına karşı genelde. Patulidis ve Sigurdarsson dışındaki orta sahadaki ve beklerdeki oyunculara bazen kızabiliyor. Hatalı pas tercihlerinde onları azarlayabiliyor. Bunu biraz törpülemesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdilik bu saydıklarım dışında başka bir olumsuz yön gelmiyor aklıma. Bu kaydı Göztepe'nin Gençler Birliği'ni 2-0 yendiği maç sonrası alıyorum. O yüzden normale göre biraz fazla olumlu olduğum bir an
olabilir. Video sonuna defansif katkılarından da birkaç kesit ekliyor olacağım. Eğer Dunsby'yi beğendiyseniz tahminen 2 gün içerisinde gelecek Paturidis videosuna da bakmanızı öneririm. Son olarak kanalımın büyümesine yardımcı olmak isterseniz kanalıma abone olabilir. Videoyu veya oyuncuyu beğendiyseniz de bir beğeni bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.